Merhabalar Sagas izleyicileri. Bugün Yüzüklerin Efendisi'nin ilk sezonunun kısaca bir değerlendirmesini yapacağız. Kanalın ilk videosu da zaten Yüzüklerin Efendisi güç yüzükleri ile ilgili geniş bir ele alma videosu. Videoda biraz kişisel olarak diziden neler bekledim, neler aldım, beğendiğim, beğenmediğim noktalardan bahsedeceğim ve ilk sezonu oyladıktan sonra kısaca birkaç dakikada spoilerlı olarak konuşmak istiyorum. Yüzüklerin Efendisi güç yüzükleri aslında birçok kişinin merakla beklediği ve gelmiş geçmiş en pahalı dizi. Kanalımızın ilk videosunda da bahsettiğimiz gibi bu dizide sinematografik olarak gerçekten dizinin başından sonuna kadar çok iyi şeyler gördük. Daha önceki videomuzda mesela demiştik hani Linden'dı, Khazad-dûm'du. Daha sonraki bölümlerde de biz Numenor'u gördük mesela. İşte daha sonra Güney topraklarını gördük. Buralarda çok güzel görüntüler izledik açıkçası sinematografik açıdan. Gerçekten takdire şayan Amazon'un çıkardığı iş burada. Mekanlara baktığımız zaman gerçekten çok hoşnut olduğumuz bir yapım var karşımızda. Burayı tekrar tekrar övmemize gerek yok. Zaten sinematografisi dizinin en güç noktalarından bir tanesi. Zaten hani çok karşılaştırma gibi olmaz ama benzer dönemde çıktığı için House of the Dragon'da mesela bu kadar başarılı şey izleyebilecek miyiz emin değilim. Yani bu dizinin bitimiyle birlikte House of the Dragon'ı nihayet izleyebiliriz. Game of Thrones'a biraz belki referans verebiliriz. Benzer türde fantastik dizi olduklarından dolayı. Game of Thrones'a baktığımızda bu kadar güçlü bir Rings of Power'daki kadar güçlü bir sinematografi görmemiştim. Yani böyle aklımda kalan çok bir mekan var mıydı Westeros'ta? Açıkçası yoktu yani. Şu anda mesela zihnimde canlandırıyorum. Linden çok güzel bir mekan veya Khazad-dûm çok güzel bir mekan aynı şekilde. Numenor. Daha sonra son bölümlerde gördüğümüz Regin'di galiba. Yine elflerin bir mekanı. Gerçekten çok güzel görüntüler eşliğinde yansıtılmış. Yani DP görüntü yönetmenini gerçekten tebrik etmek lazım. CGI'yi da iyi kullanmışlar ki böyle bir evren oluşturmak istiyorsanız CGI çok 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 önemli bir yer tutuyor. İlk sezonda dizi biraz yavaş ilerledi baktığımızda tempo olarak. Fakat biz ilk sezonda daha fazla karakter gördük. Kanonik veya kanonik olmayan karakterler. Mesela kitapta bulunan karakterlerden bahsedeceksek işte Isildur'una tutalım, Elendil, Galadriel, Elrond gibi karakterleri gördük. Bunlar kanonik karakter. Hatta buna Durin'i vesaire de ekleyebiliriz. Bu kanonik karakterlerin yanında ilk videomuzda da bahsettiğimiz gibi işte Bronwyn, Arondir, Theo, Halbrand bu karakterler kitaplarda bulunmayan karakterler. Diziye özel oluşturulmuş karakterler. Veya belki de bazı yönlerden bazı diğer kitaptaki karakterlerden de esinlenilmiş olabilir. Fakat diziye orijinal karakterler bunlar. Biz bunları gördük. Bunlar hakkında detaylı bilgi alabildiklerimiz oldu, alamadıklarımız oldu. 3-4 tane karaktere bakma imkanımız olmuştu. Mesela Galadriel'i beğendiğimden bahsetmiştim ve bu videoda ne kadar Galadriel hakkındaki görüşüm değişmedi. Galadriel, Morpeth Clark gerçekten iyi oynamış. Bizim ilk videoda bahsetmediğimiz ama daha sonraki ilk iki videodan sonraki dikkatimi çeken iki karakter oldu benim. Birisi Elendil karakteri ki Lloyd Owen canlandırıyor karakteri. Owen gerçekten mükemmel oynamış yani. Dizide benim en çok beğendiğim oyunculukların başında geliyor Elendil karakterini Elendil karakteri ve Lloyd Owen çok bildiğim bir aktör de değil. Bu diziyle birlikte tanıdığım bir aktör ve gerçekten mükemmel role oturmuş diyebilirim. Stranger'ı canlandıran Daniel Wayman var mesela. Stranger fena değildi. Burada değinelim. Mesela ilk videoda Halbrand'a değinmemiştik. Halbrand karakteri de gerçekten karmaşık bir karakter. Ama Charlie Vickers gerçekten Halbrand'a da çok iyi bir şekilde hayat vermiş. Bu karakterlerden mesela Elendil kanonik bir karakter. Ama Halbrand kanonik bir karakter değil. Her iki oyuncu da iyi iş çıkarmış. Burada dediğim gibi tek bizim şüpheyle baktığımız Elrond Peter Jackson'ın üçlemesiyle çok uyduğunu düşünmüyorum ben. Ama bilmiyorum belki de karakterin yazılışı böyledir. Oyuncu kötü oynamış
demeyeceğim fakat daha iyi olabilirdi. Elrond'u ben aktif bir karakter olarak bekliyordum. Sadece politikacının ötesine geçen bir karakter olarak da bekliyordum açıkçası. Öyle olmadı. Casting seçiminin çok bilindik aktörler olmamasına rağmen iyi işlediğini söyleyebiliriz. Mesela benim çok kafama oturmayan karakterlerden bir tanesi Isildur. Mesela çok mükemmel diyemem. Tabi Yüzüklerin Efendisi'nde biz Isildur'u görüyorduk kısa bir sahnede. Öncesini merak ediyordum ama buradaki Isildur beni çok tatmin etmedi şu ana kadar, özellikle ilk birinci sezonda. Gerçi tam Isildur'un karakter gelişimi ve Isildur'un dizideki kaderi tam çok da net değil ama yine Isildur'un görmek istediğim geçmişi en azından bu değildi. Daha fazlasını bekliyorum. Karakterleri bir kenara bırakacak olursak dizi görsel açıdan çok kuvvetli, diyalog açısından çok kuvvetli olduğunu söyleyemem. Game of Thrones'daki diyalog kalitesiyle Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerindeki kalite açıkçası bir değil. Oradaki diyalog kalitesi bence çok daha iyiydi. Yüzüklerin Efendisi'nde de buna benzer bir diyalog kalitesi beklerdim ama şu ana kadar bunu alamadık. Hikayede çok aşırı sürprizler var mı? Yok. Evet, gizemli karakterler var. Bu gizemli karakterleri son bölümde bir kısmını öğreniyoruz. Bir kısmın daha fazla soru işareti bize bırakıyor. Aldığımız cevaplardan sonra yeni soru işaretleri oluşuyor dizide. Dizi bizi bazen yanıltıyor. Yine bizi özellikle yanılttığı kesimler var. İşte fragmanlarda görüyorduk. Atıyorum Balrog'u görüyoruz mesela. Balrog, yani fragmanda gördüğümüz için çok sık göreceğimizi düşünüyoruz. Ama Balrog'u o kadar sık görmüyoruz dizide. Mesela bir savaş sahnesi var. O savaş sahnesi fragmanlarda gösteriliyor. Fakat o savaş sahnesini biz istediğimiz gibi göremiyoruz. İstediğimiz gibi göremeyince de fragman bizi açıkçası yanlış yöneltmiş oluyor diyebilirim. Diziyle alakalı biraz daha şu ana kadar olumlu konuştuk. Olumsuz konuşabileceğimiz şeyler de var. Olumsuz konuşacağımız şeylerden bir tanesi çok unutulmaz bir şey. Evet, görsel olarak birkaç sahne unutulmaz şekilde aklımızda kalabilir. Ama unutulmaz bir sahne deyince gerçekten unutulmaz sahne bulmakta aklımdan çıkmayan bir sahne dediğimde çok nadir. Belki birkaç sahneden bahsedebilirim. Spoilerlı oldukları için şimdi bahsetmeyeceğim. Dedik işte, fragmanda gördüğümüz bazı şeyler aslında dizide istediğimiz kadar bulamadık. Bu biraz bizi yanıltmıştı ve bu dizinin eksik taraflarından bir tanesi bu. Fragmanlarda gördüğümüz şeyi dolu dolu almak isteriz ama bazı yerlerde bunu alamadık. Bazı karakterler mesela kaybediyoruz dizide ve onları kaybetmek üzerimizde çok büyük bir etki bırakmıyor. Baktığımız zaman Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi'nde kaybettiğimiz karakterler var ve inanılmaz heroik ve yani inanılmaz kahramansal ve epik şekilde kaybettiğimiz karakterler var ve bu üzerimize inanılmaz bir etki bırakabiliyor sahneyi izlerken. Fakat burada birkaç da kayıplar yaşamamıza rağmen çok üzerimde etki bırakmadı. Yani olsa da olurdu, olmasa da olurdu gibi eksikliklerden bir tanesi gizemli karakterler demiştik. Biz bu gizemli karakterleri evet görüyoruz. Dizide son bölümde bir kısmının kim olduğunu öğreniyoruz. Kimin olduğunu öğrendikten sonra cevaplanan sorularımız yeni sorulara dönüşüyor ve bu sorularda diyoruz ki işte dizi izledik. Bir sonraki sezon 2024'te geleceği söyleniyor. 2024'e kadar bu sorularla birlikte üzerine düşünüp çok tatmin bir şekilde ayrılmıyorsunuz açıkçası ilk sezonu bitirdikten sonra. En azından ben çok tatmin olmuş bir şekilde ayrılmadım. Bir sonraki sezonu bekliyor muyum? İzlemek istiyor muyum? Evet, izlemek istiyorum ama tatmin olmuş bir şekilde, şu ana kadar mükemmel bir şekilde tatmin olmuş bir şekilde buraya kadar gelmedik. Dizi çok yavaş ilerledi. Olay örgüsü yavaş geçiyor. Hikaye çok karmaşık değil. Evet, gizemli olaylar var ama karmaşık değil. Bir şekilde sonunu getiriyorsunuz ama işte ne epik bir sahne vardı, ne unutulmaz bir şey vardı, unutamayacağım şu var bu var diyebileceğimiz çok küçük bir iki tane şey belki sayabiliriz. O yüzden toparlarsak Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri yavaş ilerleyen fakat bize karakterleri bir şekilde verebilen, bunun yanında görsel olarak da çok güçlü olan, görsel olarak çok güçlü olmasına rağmen diyalogları aynı ölçüde kuvvetli olmayan
bir dizidir benim için ve kısacası eğer bu dizi Yüzüklerin Efendisi olmasaydı puan olarak vasat üstü verecektim. Fakat Yüzüklerin Efendisi olduğu için kafamda oluşturduğu sorular ve üzerimde o evrene dair dalma isteği verdiği için bana, beklentim de biraz olduğu için diziden, çok yüksek değil evet ama beklentim de biraz olduğu için diziden ve ikinci sezonu bana izlettireceğini düşündüğüm için ve temponun daha artacağını ve dizinin temposunun da artıp ikinci sezon çok daha iyi olacağını düşündüğüm için beklentilerle karışık ben ilk sezonu iyi buldum diyebilirim. Yani Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri benim için iyi bir dizidir ama yani biraz zorlamayla iyi bir puan veriyorum. Vasat üstü ve iyi arası bir puan vereceğim diziye. Şimdi birkaç dakika spoilerlı bölümlerden bahsedeceğim. O yüzden bu siz izlemeyenler için sizin uyarınız. Şu anda videoyu terk edebilirsiniz. Spoilersız olarak değerlendirmemi yaptım. Spoilerlı olarak şundan bahsedeceğim öncelikle. Kimliklerden bahsedelim. Bir kere zaten şüphe çeken bir karakter vardı. Halbrand karakteri gerçekten iyi mi kötü mü arada kalan bir karakterdi ve birçok kişinin tahmin ettiği gibi zaten kötü bir karakter olduğu ortaya çıktı. Sauron'un ta kendisi. Benim hani Halbrand karakterini de övmek istediğim noktalardan bir tanesi, az önce de bahsetmek isteyip de bahsedemediğim noktalardan bir tanesi, Sauron'un manipüleci yanını dizinin birinci işte ikinci, üçüncü bölümde Halbrand'ı gördükten sonra final bölümüne kadar aslında bir birleştirdiğinizde çok iyi veriyor olması. Sauron'un manipüleci yönünü bu dizide gerçekten iyi gördük. Bölüm bölüm geçtikten sonra ve parçaları birleştirdikten sonra, o yüzden Halbrand'ın oyunculuğunu, yani Charlie Vickers'ın oyunculuğunu övdüm aslında az önce. Burada da bu konuda beni tatmin etti. Diğer gizemli karakter dediğimiz karakter, İştar'dan olduğunu bildiğimiz bir karakter var. Karakterin büyücülerden biri olduğu belli. Özellikle diziden alıntılayacak olursak diyordu ki if in doubt always follow your noise diyordu karakterimiz ve bu da direkt Gandalf'a atıf. Yani şüphede bulunduğunda daima burnunu takip et diyordu. Zaten aynı sözü Gandalf da filmlerde söylüyordu. O yüzden büyük ihtimalle zaten kimliği de Gandalf, gizemli karakterimizin. Gandalf'a saldıran 3 tane büyücünün kimliğini çok net bilmiyoruz. İkinci sezonda bunların kimliklerine de değineceklerdir. Yani nereden geldiklerini görmek istiyorum açıkçası bu büyücü gibi şeylerin. Hani o yüzden bu hani Gandalf'ın nereden geldiğini veya o 3 tane büyücünün nereden geldiğini, onların gelmesine yol açan olayları da izleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Umarım öyle de olur. Dizide verilmeyen Galadriel'in abisiyle ilgili bir yer var. Bunun devamını görmek isterim. Galadriel'in eşinin öldüğünü söylüyor mesela dizide. Onunla alakalı çok bir şey göremedik. Onunla alakalı da daha fazla şey görmek isterim. Dizide zaten son bölümde 3 tane yüzük inşa ediliyordu elfler için. Sauron da Mordor'a doğru yola çıkıyordu zaten dizinin sonunda. En son zaten ne diyordu? En sonda dizide şarkıda vesaire de bahsediyordu. 9 tane yüzük insanlara veriliyordu. 7 tane cücelere veriliyordu ve bir tane bu tüm yüzükleri yönetecek bir yüzük yapılacaktı. Yani 17 tane daha, aslında 17 yüzük olması gerekiyor. İnsanlar ve cüceler, bir de onları yönetecek yüzüğü hesaba kattığımızda bu 17 tane yüzüğü bize tamamen yapılışını gösterecek mi diye emin değilim. Yani çok fazla şey var, çok fazla beklenti var. İşte şeyden bahsetmedik, işte Isildur'un akıbetinin tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. İşte Adar karakterinin daha fazla nasıl ağırlık koyabileceğini diziye bilmiyoruz. Daha fazla kötü karakterler olacak. Mesela İştar'ı gördük. Gizemli karakterimizin Gandalf olduğumuzu düşünürsek belki Saruman'ı görebiliriz ileride. Çok fazla şey var. Yani açıkçası aldığımız cevaplardan çok sorularımız ve beklentilerimiz daha fazla artmış durumda bu diziden. Dizi benim için
iyi bir dizi ama beklentilerle desteklediğim için iyi bir dizi. Bu dizinin adı Yüzüklerin Efendisi olmamış olsaydı bambaşka bir şey, farazi bir şekilde açıp girmiş olsaydım bu diziye vereceğim puan vasat üstü olurdu açıkçası. Evet, biraz uzun bir video oldu. Sürçülisan varsa affola şimdiden. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.